Yaklaşık 7 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. En çok Türk vatandaşının yaşamış olduğu ülke Türkiye'den sonra Almanya. Almanya'da şu anda yüz binlerce aile bu durumu dört gözle bekliyordu. Maalesef şu anda iç açıcı bir haberle karşınızda değilim. Peki bundan sonra neler olacak? Hangi tarihler arasında bildirim yapılacak? Ve bildirim yapılması halinde yaşamış olduğunuz ülke size ne soracak? Bir para cezası gelecek mi? Türkiye'deki mal varlığınıza el konulacak mı? Türkiye'deki bu paralarınız kısacası ne olacak? Bu sorulara geçmeden önce şunu söylemekte fayda var değerli izleyicilerimiz. Türkiye imzalamış olduğu bu anlaşmayla maalesef artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarının kendi ülkesine, Türkiye'ye para getirmesinin önünü kapattı. Maalesef böylesine üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Gurbetçilerimiz yıllarca çalışıp biriktirmiş oldukları bu paraları, alın terlerini vatanımız kalkınsın diye Türkiye'ye götürdüler. Ancak tablo maalesef hiç de istedikleri gibi olmadı. Peki saygıdeğer izleyicilerimiz, gurbetçilerimizin Türkiye'deki hangi bilgileri yaşamış oldukları ülkelere bildirilecek? Sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Gerek bu ekrandan gerekse YouTube üzerindeki Emekli TV ve Türkçe Haber'den çok sayıda soru var. Bu sorulara bugün tek tek yanıt vereceğim. Şimdi değerli izleyicilerimiz, öncelikle şunun bilinmesinde fayda var. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben yaşamış olduğum ülkede sosyal yardım alıyorum. Sosyal yardım aldığım için mi bildirim yapılacak deniliyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, bu anlaşmanın sizin sosyal yardım alıp almamanızla bir ilgisi yok. İster sosyal yardım alın, ister sosyal yardım almayın, bu bildirim yapılacak. Bundan kaçış yok. Şimdi ne bildirilecek peki? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir bankada bir paranız varsa bu para ve bu paradan elde etmiş olduğunuz faiz geliri bildirilecek. Yani bankadaki para ve faiz geliri. Vatandaşımız soruyor. Örneğin Almanya'dan Ali Bey diyor ki, ben Türkiye'den emekliyim. Türkiye'de kira gelirim var. Bunlar bildirilecek mi? Bakın arkadaşlar. Bu bildirimde sizin hesabınızdaki paranın ne parası olduğu, yani örneğin bir ev satmışsınızdır, hesaba getirip parayı yatırmışsınızdır. Emeklisinizdir, emekli maaşınız her ay o hesaba yatıyordur. Araba satmışsınızdır, o para gelmiş o hesaba girmiştir falan. Şimdi bildirimde herhangi bir detay verilmeyecek. 31 Aralık tarihinde, yani her yılın sonunda, son gününde bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. Hesap hareketlerinin detayları bildirilmeyecek. Ancak örneğin bir kişinin Türkiye'deki paraları Almanya Maliye Bakanlığı'na bildirildi. Maliye Bakanlığı da sizin bağlı olmuş olduğunuz vergi dairesine yazıyı gönderdi. Dedi ki Ali Bey'in Türkiye'de 100 bin lirası var ya da 100 bin eurosu var. Maliye sizi çağıracak, diyecek ki Ali Bey sen bizden sosyal yardım alıyorsun ya da almıyorsun. Alıyorsan diyecek ki sen param yok, hiçbir yerde yatırımım yok dedin, bizden sosyal yardım aldın. Diyecek ki bu para nedir? İşte o zaman derdinizi Marco Paşa'ya anlatacaksınız. Yani hadi işin içerisinden çıkın bakalım, çıkabiliyor musunuz? Şimdi değerli izleyicilerimiz, şunun bilinmesinde fayda var. Vergi ödeyerek biriktirmiş olduğunuz paralarla ilgili hiç kimse sizden hesap soramaz, ama sosyal yardım almıyorsanız. Sosyal yardım alıyorsanız Almanya hükümeti size diyecek ki, iki tane şık var. Bakın iki şey söyleyecek. Bir, bugüne kadar sen beni kandırdın. Yasa dışı bir iş yaptın. Ne kadar
Sosyal yardım aldın şu kadar. Bunları bana faiziyle beraber ver diyebilir. Niye diyebilir diyorum? Kesin değil çünkü henüz bir uygulama yok. Uygulama olduğunda hep birlikte göreceğiz. Diyelim ki hiç sosyal yardım almadınız. Türkiye'de de 100 bin euronuz var. Diyeceksiniz ki ben şu kadar kişi evde çalışıyorum, ben çalışıyorum, eşim çalışıyor ya da sadece ben çalışıyorum. Vergisini ödedim, biriktirmiş olduğum, tasarruf etmiş olduğum parayı da ülkeme geri götürdüm. Götürdüm, Türk bankalarına yatırdım diyeceksiniz. Vergisini ödemiş olduğunuz illegal bir şey yoksa hiç kimse size hiçbir şey diyemez. Sosyal yardım da almıyorsanız, yani devlete bir yükünüz yoksa hiçbir şekilde bununla ilgili sıkıntı yaşamazsınız. Ancak şunun da bilinmesinde fayda var. Yine çok sayıda soru geliyor. Hangi tarihler arasında? Şimdi yapılan bu anlaşmaya göre resmi gazetede de yayınlandı biliyorsunuz. Bizim anlamış olduğumuz şu. 2020 yılında kaç paranız vardı? 31 aralığında, 31 Aralık 2020'de bankada kaç paranız vardı o bildirilecek. Çünkü 2021'deyiz. Bir yıl geriden bildirim yapılıyor. Bazı izleyicilerimiz yine soruyorlar 2019'un bilgileri verilecek mi? Bakın bu anlaşmanın yayınlanan metninden açık bir şekilde şu anlaşılıyor. 2019 bilgileri olmayacak. Çünkü henüz daha yeni resmi gazetede yayınlandı. Yapılan anlaşmaya göre bir yıl öncesinin bilgileri verilecek. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, şunun unutulmaması gerekiyor. Türkiye'de yatırımı bulunan, evi bulunan, işte emekli olan, bankada parası bulunan vesaire tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor bu. Çünkü bu anlaşma ikamete dayalı. Ne demek ikamete dayalı? Yani siz Almanya'da ikamet ediyorsanız ve Türkiye'de paranız varsa ya da Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Norveç'te, Belçika'da, Avusturya'da ikamet ediyorsanız ve Türkiye'de de paranız varsa bu bildirim yapılacak. Basitçe bu. Şimdi yine vatandaş soruyor. Bu bildirimin herhangi bir limiti var mı? Bakın değerli izleyicilerimiz. Herhangi bir limit yok. Ancak milyonlarca hesap Maliye Bakanlığı tarafından yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Yukarıdan başlanır. Usul budur. Yani sizin Türkiye'de 1000 euronuz var. Onun hesabını soracağına bankada daha yüklü miktarda parası bulunanlara gelin bakalım diyecekler. Bunlar nedir? Bize izah edin diyecekler. Maalesef böylesine üzücü bir haber. Değerli izleyicilerimiz, çok soru var ancak şunun da bilinmesinde fayda var değerli izleyicilerimiz. Bu konuyla ilgili Türkiye'den daha net, daha açık bir açıklamanın gelmesi gerekiyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız maalesef net bir bilgi alamıyor. Bu konuyla ilgili yayınlanan bir rehber var. Bu rehberi biz size aktarıyoruz, bilgileri veriyoruz ama vatandaşımıza da istediği zaman cevap verilebilmeli. Bununla ilgili bir iletişim hattı kurulmalı. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konunun daha da ciddi bir iletişim yöntemiyle çözülmesi, bilgilendirilme yapılması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Şimdi vatandaşımız yine bize soruyor. Diyor ki bu bildirimi sadece Türkiye mi yapacak? Hayır. Karşılıklı mütekabiliyet deniliyor. Yani Türkiye verirse Almanya da verecek bu bilgileri. Ama kimin bilgilerini? Örneğin vatandaş, Alman vatandaşı ya da Türk vatandaşı ama ikameti Almanya'da. Bakın ikamet neredeyse o önemli. Parası Türkiye'de. Türkiye vatandaşın ikameti Almanya olduğu için Türkiye'deki bu banka bilgilerini Almanya hükümetine verecek. Basitçe bu. Almanya diyorum hep. Diğer ülkeler için de geçerli. Ben YouTube üzerinden bazı avukat ya da bazı kişilerin videolarını izledim diyor. Diyorlar ki Türkiye'ye gelin ya da bize vekalet verin. Sizin ikamet bilgilerinizi değiştirelim diyorlar. Siz Almanya, Fransa ya da Hollanda'da yaşıyorsunuz.
Bir avukata ya da bir kişiye vekalet vereceksiniz. Bu vekaletle sizin ikametinizi Türkiye'de bir adrese alacak. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bu yasa dışı bir yöntem. YouTube'da bu ve benzeri yöntemleri seçenlere sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Türkiye kanunlarına göre 6 aydan daha az Türkiye'de kalıyorsanız bir yıl içerisinde siz ikametinizi Türkiye'ye taşıyamazsınız, ikamet alamazsınız. Bir yılın içerisinde 6 aydan fazla Türkiye'de kalıyorsanız o zaman ikametinizi Türkiye'ye alabilirsiniz. Bu size vaatte bulunan paranızın peşinden koşan hokkabazlara sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Yasa dışı bir şey. Bunlar sizin paranızı alacaklar. Ondan sonra başınıza bir iş gelirse ortada olmayacaklar. Sakın, sakın, sakın.